Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tunik dikeceğiz arkadaşlar. Kumaşımı 2 kat yaptım. Kumaşımın eni 38, boyu 90 santim arkadaşlar. Hemen başlıyoruz tuniğimizi çizmeye. Arka bedenden başlıyorum. Düzeltme çizgimi çektim. Hemen 9 santim ense yapıyorum. Şöyle 12 santim omzumuz var. 1 santimde dikiş payı verelim. 13 santimden omzumuzu çizelim. 3 santim ense düşüklüğünü yapıyorum. 4 santim omuz düşüklüğü veriyorum. Hemen buraları çiziyoruz arkadaşlar. Bakın. Omzumu çizdim. Ensemi biraz düz gittikten sonra pratik bir şekilde ensemi birleştirdim. Bu beden 44-46'ya uygun olacak arkadaşlar. Omuz başından göğüs düşüklüğüm 28'i çizdim. Bel hattı 48 santim. Basen hattı 68. Tuniğimin boyu ise 90 santim. 2 santimdeki dikiş payı var. 92 santim arkadaşlar. Şimdi hemen göğüs hattımı paralel olarak çiziyorum. Bel hattımı çiziyorum. Basen hattımı çiziyorum. Boyumuzu, dikiş payını uzatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen göğüs bölü 4 artı 1 yapıyorum. Şöyle 28-29 santimden işaretini atıyorum. Basene geliyorum. Basen bölü 4 artı 1 32 santim işaretliyorum. Riga cetvelini her zamanki gibi basene kadar yerleştiriyorum. Fakat bele kadar çiziyorum. Belden sonra cetvelimizi çeviriyoruz. Hiçbir kırıklık olmadan etek ucuna gelişine göre açıyoruz tuniğimizi. Şimdi bu bedende benim kol elim 28 santim arkadaşlar. Şöyle cetvelimi yerleştiriyorum. Kol evini çiziyorum. Kol evimizin göğüs hattıyla, göğüs düşüklüğüyle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bakın yukarı çıktı. Aşağıya da inebilir, yukarı da çıkabilir. Evet, arka bedenimiz hazır. Hemen kesiyorum. Dikiş payları da bu ölçünün içinde arkadaşlar. 1 santim dikiş paylarımız var. Arka bedenimiz çıktı. Evet arkadaşlar, ön bedenim için kumaşımı serdim. Şimdi ön bedenimin önünde pat yapacağız arkadaşlar. Şöyle 4 santim pay veriyorum. Ön bedenim için boydan boya 4 santimden çiziyorum. Kumaş katına 4 santim çizdikten sonra arka bedenimizi yerleştiriyoruz. Evet.
şekilde arka bedenimizi yerleştiriyoruz ve kesiyoruz. Evet arkadaşlar, ön bedenimizi de kestik. Şimdi şuralara iğne takıyoruz. Kaymaması için iğneliyoruz. Evet. Arka bedenimi kaldırıyorum. Ön bedenimde yaka oyuntusu vereceğim. 7 santimden yakamızı oyacağız. Hemen şu şekilde yakamızı çiziyoruz. Omuzdan 1 santim düşme yapıyoruz. Buradan kol evinden girme yapıyorum. Ve şimdi hemen ön yakamızı oyuyoruz. Omzunuzu düşüyoruz 1 santim, 1,5 santimden. Kol evi tıraşlamasını da yaptık arkadaşlar. Ön bedenimiz de hazır. Şimdi makinede burayı düz dikeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, ön bedenimizin düz yüzünden bu 4 santimlik patımızı dikiyoruz. Bakın şu şekilde iğneledik. Ön bedenimizin düz yüzü. Şimdi omuzları dikiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, omuzları diktik. Bakın. Tüneğimizin bandını
Yalancı patımızı ikiye açarak ütüledik arkadaşlar. Bakın düz diktikten sonra ikiye açarak bu şekilde ütüledim. Şimdi kol evimizi ölçüyoruz. Bakın şu şekilde kol evini ölçüyorum ve 51 santim arkadaşlar. 51'i 3'e bölerek kol tepe yüksekliğimizi buluyoruz. Evet arkadaşlar, kol için kumaşımı katladım. Şöyle. Üstten temizleme çizgisini çekiyoruz. Ve kol boyum 62 santim arkadaşlar. Şuradan 62 artı 2 de katlama payı 64'ten. Şöyle çiziyorum. ...13 santim manşet yapıyorum. 17 santim kol tepe yüksekliğimiz var. Hemen 17'yi çiziyorum. Pazımı buraya yerleştiriyorum. Ve burayı hemen pardon çiziyoruz. Mezurumu tutuyorum. Burayı ölçüyorum ve ikiye bölüyorum. Hemen bir işaret atıyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Yani burayı 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Bakın. Kolumuzu pratik bir şekilde keseceğiz. Şuradan 1,5 santim. Buradan 1 santim. Şuradan da 1 santim içeri giriyoruz. Ve bakın kolumuzu pratik bir şekilde çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Kol altını da çiziyorum. Ve kolumuzu kesiyoruz. Evet arkadaşlar, kolumuzu şimdi açıyorum ve düz yüzlerini birbirine yapıştırıyoruz. Şöyle kolumuzu seriyoruz ve buradan ön tıraşlamamı yapıyorum. Şuraya da küçük bir çıt atıyorum. Ön olduğu belli olsun diye. Kolumuzu katlıyoruz. Hemen kol ortası çıtını da atıyorum. Kolumuzu da kestik arkadaşlar. Şimdi yaka için 3 santim. Yakayı temizlemek için 3-4 santimlik, yani 3 santim yapalım. Bir biye keselim. Kumaşımız likralı, o yüzden düz kesiyoruz. Likrasız olsaydı verev kesmemiz gerekirdi. Hatta şöyle 3,5'tan keselim. Şimdi bedenimizi, kollarımızı takacağız arkadaşlar. Bakın. Kolumuzun düz yüzünü buraya iğneleyeceğiz. Şu şekilde kolumuzu dikeceğiz arkadaşlar. Overlock'ta takacağız. Ben kollarımı takacağım. Yanını kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi
Kolumuzu takıyoruz. Kolumuzu takmışken hemen yanımı kapatıyorum. Koltuk altlarını denk getiriyoruz. Şimdi yakayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Bakın biyemizden 3-4 santim bırakıyoruz. Şöyle ense ortasına denk getiriyoruz. Ense ortasından 1-2 santim ileriden şuradan başlayacağım dikmeye. Yine ense ortasına 1-2 santim kala dikişi bırakıyorum ve ense ortasına gelecek yere sabunla işaret alıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle tutuyoruz ve sabunla işaretimizi atıyoruz. Buraya da atıyoruz. Bu çizgileri birbirine denk getirerek burayı birleştireceğim. Biyemizi buradan birleştiriyoruz. Bakın. Şimdi burayı kapatacağız. Tabii bu fazlalığı kesiyoruz. Şimdi bu dikiş payımızı biraz azaltacağız. Yarım santime düşürüyoruz dikiş payımızı.
Şimdi böyle biyemizi katlayarak çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle katlıyoruz. Tekrar katlayarak bastıracağız. Kol ucunu, etek ucunu katlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, tunimizin bitmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Yalancı patımız, düğmelerimiz, yaka temizlememiz bu şekilde. Beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Kanallarıma abonelikler ücretsizdir. Hülya Üçer kanalım, Asya'nın Dikiş Evi kanalım, 2 adet kanalım var arkadaşlar. Aboneliklerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.